Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un, 1 tatlı kaşığı kadar tuz serptim. Güzelce karıştırıp ortasını havuz şeklinde açtım. 1 bardak süt ekledim. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yarım bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde su ekledim. Kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için 1 bardak kadar su kullandım. Hamur yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur oldu. Hamuru yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine aldım. Dilerseniz tekrardan yoğurma kabına alıp üzerine bir mutfak havlusu ile de örtebilirsiniz. Poşetin içerisinde hamur kendini çok daha güzel bir şekilde salıyor. O yüzden ben poşet kullandım. Poşetin içerisinden çıkarttığım yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra daha rahat bir şekilde açılması için 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerini tekrardan poşet ile kapattım. Ekstra bir mutfak havlusu da örtebilirsiniz. Bezelerimi dinlendirdim. Undan destek alarak açıyorum. İlk etapta unu biraz fazla kullanıyorum. Büyüdükten sonra çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Tamamen açtıktan sonra da üzerindeki fazla ununu mutlaka sirkeleyin. Lavaşlarımın hepsini açıyorum. Temiz bir sofra bezinin üzerine alıyorum. İsterseniz bir yandan pişirip bir yandan açabilirsiniz ama o şekilde yetiştirmeniz biraz zor olur.
Eğer 2 kişiyseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben bezelerimi 36 santimlik tavaya göre ayarladım. Oldukça büyük lavaşlar hazırlıyorum. Eğer daha küçük lavaşlar yapmak istiyorsanız da bezelerinizi ona göre küçük tutabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde açtım. Üzerindeki fazla ununu bu şekilde sirkeledim. Sıcak tavaya alıyorum. Yüksek ateşte pişiriyorum. Lavaş pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, mutlaka yüksek ateşte pişirmeniz gerekiyor. Üzerine ben ara ara çok az sıvı yağ sürüyorum. Çok az kullanıyorum. Lütfen dikkatli kullanın. Bu şekilde daha lezzetli ve daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Lavaşları pişirdikten sonra hemen kalınca bir sofra bezinin arasına alıyorum. O şekilde topluyorum. Yaptığınız lavaşlar eğer sert düşüyorsa büyükçe bir poşetin içerisine bir sofra bezi koyun. Orada da toplayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu arada ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Hafif kabarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. İsterseniz hiç çevirmeden de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok daha güzel kabarıyor. Mayasız olmasına rağmen güzel kabardı. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Lavaşlarımın hepsini aynı şekilde pişirdim. Bu şekilde sofra bezinin arasında topladım. Sofra bezi 4'e katlanık bir şekilde olduğu için oldukça kalın oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.